İzzet merhaba. Beni Merhaba. heyecanlandıran bir projeye başladın. Ta 2017'de başladı bu galiba. Şu elimde görmüş Yok, olduğum şeyler. 2014, Daha da 2013 önce. yani o basılması falan Tabii. oho Yani kaç yıl? nesneye dönüşmesi 2017 ama 2013'ten başlıyor. Şu fikri bir anlatsana nedir? Beni heyecanlandırıyor, izleyenleri de heyecanlandıracak. Yani şöyle aslında konu benim öğrencim şu an mezun, kendisi Güzel Sanatlar Üniversitesi de e, doktoralı öğretim üyesi olarak çalışıyor. Pınar Turan'ın ben de sanat yeterlik, bizde öyle geçiyor adı. Hı hı. Doktora diye bir şey yok. Doktora tezi yerine sanat eseri raporu yazıp çalarak mezun olduğumuz için asıl yaptığımız ise çalmak. Sanat yani sanata yeterlik derecesi yaparken tez izleme komitesi diye bir şey vardır. Tezinizin nasıl bir süreçte yürüdüğünü kontrol eden 3 kişilik bir heyet. Onda bir danışmanınız olur, 2 de dışarıdan olur. O zamanki diğer 2 hoca, biri rahmetli Nuray Şen, öbürü Nezihe Şentürk. Nezihe Şentürk Gazi'den, Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Fakültesinden. Onlar o zaman tez izleme komitesi, tabii doğal olarak hocası olarak ben de varım. Ya dediler, bu konu işte bahsettiğimiz Cumhuriyet döneminde bestelenmiş Türk eserleri. Ya bu konu çok büyük bir konu. Bunu böyle teze falan olmaz. Siz bunu kitaba çevirin dediler. Biz de okey dedik. Yani aslında tamamen başlama sebebi o. Ee, Pınar sağ olsun çok uğraştı. Çok büyük zaten emeği de var. Zaten hani bir yere de getirmişti. Ee, Elimizde bu konuda yapılmış çok fazla bir Türkçe kaynak yok. Hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye'de Türk bestecilerin X bir çalgı üzerine yaptığı bir araştırma da hani böyle tek çalgı üzerine çok az. İşte viola da yanlış bilmiyorsam bir kişinin yaptığı böyle bir tez gibi bir şey var. Ee, Ama hani mesela violonsel için böyle bir kitap yok. Hani işte Yok. Türkiye'de Peki Türkiye oraya gelmeden önce aslında Pınar Hanım'ı andık. Pınar Turan'ı hatırlattın. Onun ne sanatta yeterlik çalışmasıydı ve kitaba dönüşsün dediniz. Böyle bir şey oluştu. Bu şimdi sanıyorum 258 sayfa gibi bir şey. Doğru, 258 sayfa. Doğru orada hatırlıyorum. 70 küsur eser var. E, Bugün geldiğimiz 2021 17 Ocak 16 Ocak tarihiyle şu an 210'dayız. Çünkü devam ediyor çalışma ve büyüyor. Ama Evet. biraz şimdi sen de kendini bir tanıtır mısın? Pınar Hanım'ı tanıttın güzel ama Şahin İzzet Nazlı Aka nerede, ne zaman, neye başladı? Niye bu violonsel için bunu yapmak istiyor ve bu kadar emek, zaman harcıyor? Kaç senedir 2013 diyorsun. Şu an 2021'de geldiğimiz yeri anlatacağız. 210 gibi o listeyi paylaştın. Biraz sonra gelelim ona ama biraz daha hikaye. Yani bir seni tanısınlar istiyorum. Tanıyan tanıyor mutlaka ama bir kısaca Yani kendini. umarım ileride bu röportajın altına İngilizce altyazı koyduğumuzda e, Türkiye dışındaki insanların da Hı hı. ağırlıklı olarak da çelistler ya da müzisyenler olacaktır diye düşünüyorum. Onların da ilgisini çekecek bir şey olması ümidiyle yapıyoruz. Ben 1980 konservatuara giriş tarihim. Niye konservatuar diyorum? Aynı Mülkiye gibi Ankara Devlet Konservatuarı mezunları hep biz konservatuarlıyız der. Biraz bu herhalde ukalalık mı denir, burnu büyüklük mü denir, artık ne denirse, nasıl mülkiyeliler kendilerine hukuk Evet, fakültesi demiyorlar. Biz de okul diyoruz, konservatuar diyoruz ama hiç öyle Ankara Devlet Konservatuarı dahi demiyoruz. evet. Bu şey kendi aramızdaki bir şey, hani eğlence diyelim. Ben okula 80 girişliyim. İşte 90'da lisanstan mezun oldum. 93'te Yok, 94 Şubat'ta yüksek lisansım bitti. 98'de de sanat yeterliğimi aldım. Ee, 94 Eylül'ünden beri resmen konservatuvarda Beyoncé hocalığı yapıyorum. Ne oldu? 26-27 yıl oldu. Pınar benim aslında ilk kuşak öğrencim, ilk mezunlarım diyeyim. İlk Peki lisans okula. öğrencin miydi Pınar Hanım yoksa? Yok yok, bizde okul o zamanlar orta birde başlıyordu. Yani bugünkü 6. sınıfta.
Pınar 94 girişli, işte Pınar, Aslı ki şu an Aslı bu sürecin Evet. bir parçası. İşte Taşkın, Işıl, onlar 4 kişiydi. Üçü mezun oldu. Taşkın, Pınar, Aslı. Pınar benim ilk kuşağım ve işte 26 yıldır hocalık yapıyorum. Baktığınız zaman aslında tetiklenme sebebini de anlatayım. Kitabın kapağında benim veya hemen iç sayfada bir ön sözde anlattığım bir şey var. Yani 26 yılda kaç kere Türk eseri çaldırabildiğin, ne kadar Türk eserlerini biliyorsun dersen, vallahi son 10 seneye kadar hiçbir fikrim yoktu. Çok az bir fikrim vardı. Yani Türkiye'de toplasan herhalde 10 tane Beyoncé eseri yazılmamıştır diye düşünüyordum muhtemelen. Hiçbir fikrim yoktu. Yani arada bir şeyler duyuyorsun ama yani bizde repertuarda zorunlu eser değildi. Sağ olsun sanat yeterlilikten mezun olduğum hocam Doğan Cangal sanat yeterlilik sürecinde o zaman müfredata yazdıkları için bir Türk viyonsel konçertosu zorunluluğu vardı. Şimdi biz onu Türk viyonsel eseri diye değiştirdik. Sonatları da dahil edebilmek için. Ben o zaman Nevit Kodallı konçerto çalarak mezun oldum. Ve hayatımda ilk çaldığım Türk viyonsel eseri de Nevit Kodallı konçertodur. Çok da zordur, sağ olsun. Nevit Hoca bayağı ağır yazmış. Ama hani ezberledim, çaldım falan falan. Ki en kötüsü de kaydı yok. Niyeyse kaydetmedik. Sonuçta hiçbir fikrim yok. Ve yıllar içinde baktım, ya biz bu işi yapıyoruz da iyi, hoş da, ya Türkiye'de herhalde bir sürü besteci var ve herhalde bunlar Beyoncé için bir şey yazmıştır. Ne yapıyoruz? Hiçbir fikrimiz yok. Bunu da Doğan Hoca ile arada konuşurdum. Kendisiyle de umarım bir röportaj yapacağız. Çünkü çok bizim mesleğimiz için çok kritik bir önemi var Doğan Hoca'nın birçok açıdan. Hem yetiştirdiği öğrenciler açısından hem birçok açıdan anlatırız onu hocayı tanıtırken. E, Yani böyle bir takıldık, yani ne yapacağız? İşte Doğan Hoca da ya sen İzzet bunu yaparsın falan demişti ama öyle yıllar içinde kaldı. Sonra bu Pınar'ın sanata yeterlik e, eseri diye geçiyor bizde, tez olmadığı için. Eserini yaparken böyle TİK komitesinden de, tezleme komitesinden de böyle bir talep gelince e, hadi dedim Pınar, hazır nasıl sen şey yapıyorsun, bu eseri hazırlıyorsun, bu raporu. Hadi bunu kitaba çevirelim. Tamam, okey, çevirelim. Başladık. Elimizde Türkçe kaynak var mı? Yok gibi bir şey. Sağ olsun. Başladık derken şimdi bu ilk başta Pınar Hanım'ın başladığı tek tek eser sahiplerini ve onların eserlerini bulmak. Bunu nasıl, hani kütüphanelerde mi var? Nasıl ulaşılıyor ki bunlara? 10 tane varken ya da 10 tane olduğunu tahmin ederken şu an yüzlü rakamlardan söz ediyoruz. Bu kitapta da epeyce bir var. Nasıl Ya ulaşıldı bunlara? böyle tabii önce sen yazılmış tezlere bakıyorsun. İnternete giriyorsun. Google'da bildiğin bestecilerin işte YouTube kayıtları var mı ona bakıyorsun falan falan. E, Elimizde bir şans. Emel arkadaşım, benim sınıf arkadaşım konservatuvardan, şu an Eskişehir'de hocalık yapıyor hala. Emel'in bir yüksek lisans tezi veya işte raporu var. O raporu Ozan'ın danışmanlığında yapmış, Ozan Tunca'nın. O raporda 30 küsur tane eser var. En azından isimleri var. İşte bir kısmının hakkında biraz bilgi var, bir kısmının hakkında sadece eser bulunamamıştır var. O bize bayağı bir çıkış noktası oldu. Pınar sağ olsun 70 küsur esere kadar bu kitabın içindeki bahsi geçen eserleri ismen dahi olsa, o da işte bulamadığı bir herhalde 20-30 belki 40'a yakın eser oldu. Sonuçta kimisini bakıyorsun kaydı var, notası yok. Kimisinin notası var, kaydı yok. Kimisi hiçbir fikrin yok. Sadece adı bir yerde bir kitapta isim olarak geçiyor. Hani notası ve kaydı olmayan bir sürü eserler de var ama sadece eser adı olarak 70 küsur eser çıktı. Sonra yani işte o kitabın bu sefer kabul ettirilme süreci başladı. Çünkü Türkiye'de Beyoncé üzerine yazılmış bir eserin bilimsel kitap olduğu diye bir kavram yok. Bu kitap Hacettepe Üniversitesi Yayınlar Komisyonu'nun onayladığı, bildiğim kadarıyla ilk Beyoncé kitabı. Yani diğer disiplinler, diğer dallar için konuşmak istemiyorum ama Beyoncé için tek olduğunu biliyorum.
Diğer üniversitelerin onayladığı bir kitap var mı? Onu da açıkçası gerçekten bilmiyorum. Bir fikrim yok. Ama hani böyle bir eserler listesi gibi bir kitap zaten Türkiye'de yok. Bunun bilimsel bir yerde onayı olduğunu da ben açıkçası duymadım. Zaten yani şu an bildiğim kadarıyla kitap tek. Sonradan işte süreç devam ediyor dedim. İşte Aslı şimdi benle yine Pınar'ın sınıf arkadaşı şu an yüksek lisans yapıyor. Onunla hadi dedik biz bunu biraz daha büyütelim. Geldik 210'a. 70'ten 210'a çıkabildik. Yani tabii bu çok kolay bir süreç mi? Değil. Tabii 7 sene belki 8 sene şimdi 2014'te kitap yayınlandı ama e, aslında kitabın bitmesi 2012 sonu falan o onay süreçleri çok uzun sürdü. Hacettepe'den onay almak falan çok kolay süreçler değil. Hakemlere gidiyor, hakemler okey diyor, şudur budur. Yani 8 senede, 9 senede bayağı bir şey değişmiş. Hı hı. Öyle anlıyoruz. Şu an çok daha fazla kaynağa ulaşabildik. Çok daha fazla eserden haberimiz var. Notalar geldi, bir şeyler oldu. Aslı sağ olsun şimdi Aslı Dinçer. Bu arada o da olacaktı. Bugün bir mazereti yüzünden katılamadı ama onunla da videolar yapacağız. Aslı Peki, Dinçer, Aslı'nın kızlık soyadı. Şimdi Aslı Gültekin oldu. Aslı Ee, Gültekin. evet, Aslı da benim işte dediğim gibi o benim ilk 4 öğrencimden biri. Yine Ee, Pınar Hanım'la aynı sınıftan, yani aslında aynı kadro bu. evet, evet, evet. Ama Aslı Başkent Üniversitesi'nde ki orkestranın bir üyesi. Yani Pınar Güzel Sanatlar Üniversitesi çalışıyor Ankara'da. Aslı da Başkent Üniversitesi Orkestrası'nda çalışıyor yine Ankara'da. Evet, yani öyle. Peki, bu macera İzzet, Cumhuriyet'ten günümüze cello için eser yazmış Türk besteciler ve eserleri bu ilk kitabın ismi. Ama şimdi biraz daha genişledi. Besteci ve beste sayısı arttı ve biz böyle söyleşirken heyecanlanıp neler yapmayı düşündük. Biraz da onlardan söz etsene, röportajlar diyoruz, kimlerle ne yapacağız, ne kadar eser bulundu şu an, sayı çok fazla. Bunları nasıl nesnelere, nasıl metalara çevirmeyi, kimlerle paylaşmayı hedefliyoruz? Kimlerle neden paylaşmayı hedefliyoruz? Yani şöyle, şu an hedefimiz e, olabildiği kadar eserlerin notalarına ya da kayıtlarına ulaşmak. Kolay bir süreç değil. E, Yani kimi besteci var bize çok yardımcı oluyor. Kimi besteci var telifle ilgili konulardan dolayı daha çekinceli davranıyor. Kimi besteci bizim ne yaptığımıza dair bir fikri olmayabilir. Görüşmeye bile reddedenler var. Kolay bir süreç değil ama yürüyoruz bir şekilde. Bazı besteciler var hiç ulaşamıyoruz. Yani herhangi bir telefon, Facebook, mail hiçbir şekilde ulaşamadığımız insanlar da var. Bu Müteveffalar da var büyük ihtimalle. Onların ben biliyorum varisleriyle iletişime geçip bazılarından. evet yani bunlar daha hani olumlu ya da olumsuz sonuçlanmış bir süreç olmadığı için hani şu kadar eseri bulduk, şunu şöyle yaptık demek biraz sıkıntılı. Şu an daha çok yapmaya çalıştığımız şey el yazması olan notaların temiz bir çalgıcının çalabileceği şekildeki bir kağıda geçirilmesi, bir Abi evet, e, bir de bu süreç var. Bulunan notaların okunabilir ve icra edilebilir hale gelmesi için. e, yani violonselci veya çalgıcı ağzıyla konuşayım. Yani o notanın içine çıkamayacağın şekilde gömülmek kabusun en büyüğü. Hani notayı çalarsın da orada re mi yazıyor, fa mı yazıyor, si mi yazıyor hiçbir fikrin yok. Çünkü o hele ez yazması jenerasyon 80 öncesi diyelim. Yani o nota çok zor. Yani normalde atıyorum 6 ayda çıkartılacak, 3 ayda çıkartılacak, 2 ayda çıkartılacak bir nota bir anda 2 yıla uzayabiliyor. Çünkü hepimizin sonuçta başka sorumlulukları da var. Bu tamamen ekstra bir iş. Ee, Yani bunu çalınabilir demek çok hani doğru kelime olmayabilir ama okunabilir hale getirmek birinci hedef. Ama Yani bunun notayı için de bir bulmak şey çok ara bir yapıyorsunuz. süreç. Değil mi? Efendim? Yani bunun için de bir şey yapıyorsunuz. Öyle de projelerimiz var. Hatta nasıl, yani şimdi basitçe eserleri, bestecileri buluyoruz. Bestecilerin bestelerini buluyoruz. Okunabilir hale gelmesi için
Değil mi? Birileri tekrar bu notaları yazıyor. İşte o midiler falan hatta yazılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani el yazıları bir okunur bir hale dönüştürülüyor ve yüzlerce eser için yapılıyor bu. Bir kısmı konçerto, bir kısmı işte sonat, e, bir de sürpriz isimler var. Birçok isim var. Ben bu kadar isimle karşılaşacağımızı, bu kadar besteyle karşılaşacağımızı ben de hiç tahmin etmezdim. Ama sanıyorum sen bu işin içinde olmana rağmen onlarca yıldır sen de bu kadar beklemiyordun. Biraz Benim isimleri benim benim, alsana bir. benim yani hiç böyle bir liste olabileceği aklımın ucundan geçmez. Yani bazı besteciler var ki hadi canım bu da mı Beyoncé için eser yazmış dedim. Yani bu benim cahilliğim, bu benim eksikliğim okey ama gerçekten bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Şu an hani çok mutluyum ki birçoğu hani köpeğin yavrular ve o yavruları da sen bir şekilde bir sorumluluk duygusuyla sahiplenirsin. Şu an bu her nota, uğraştığımız nota bende aynı duyguyu yaratıyor. Sokağa bırakamazsın, beslemen gerekir, ilgilenirsin, sıkıntı. Çünkü o senin köpeğinin ya da kedinin yavrusudur ve hani o senin bir parçandır artık bir tür. Her ne kadar senden doğmamış da olsa kesinlikle bunu eserleri küçümsemek için söylemediğimi anlıyorsundur diye Tabii, düşünüyorum. tabii. Ya bu çok hani seni sahiplendiğim bir şeydir. Şu an bir de bu süreçte şunu görüyorsun. Senin gibi birçok insan uğraşmış, kimisi bir yere getirmiş, vazgeçmiş, kimisi getirememiş ama çabalamış ama hiçbir şey sonuç alamamış. Yani bu yolda tek biz yürümedik, onu görüyorum. Ee, Daha dün, yok evvelsi gün Yalçın Tura hocamızla konuştum telefonda. Mesela Cemal Reşit Rey'in eserleri için ne kadar çabaladığını gördüm. Aydın Karlıbel'le birlikte. Ee, Aydın Karlıbel de bu arada Cemal Reşit Rey'in öğrencisi bunlar. Yani bu iki insan o eserleri toparlamak için uğraşmışlar, çaba göstermişler. Bu sadece bir örnek diye anlatıyorum. Ee, Bu yani büyük bir özveri gerektiren uzun bir süreç. Yani İnşallah bunları bir gün hepsini tek hem yeni kitap diyeceğim. Çünkü 70 eser oldu 210. Hem de bir şekilde kayıtlarını yapabilmemiz durumunda ee, benim kafamdaki süreç tamamlanmış olacak ama benim ömrüm yeter mi? Maddi imkanlar yeter mi? Hiçbir fikrim yok. Yani bu benim ömrümden uzun bir proje. Tabii Benim ömrüm yorucu ve uzun olmayacak. bir proje. Öyle bir projeye başladın ama bence yavaş yavaş bu şey kar topu gibi güçlenecek, büyüyecek, destekleyenler de artacak diye düşünüyorum. Ama sonunda insanların kütüphanesinde violonselle ilgilenen, klasik müzikle ilgilenen, violonsel sazıyla ilgilenen insanların kütüphanelerine şöyle bir armağan ve tarihe not düşecek. Yani bu Türkiye'deki, sadece Türkiye değil, tabii müzik evrensel bir şey olduğu için Beyoncé üzerine bestelenmiş eserler bibliografyasına da bu belleğe de büyükçe bir şey koyacak. Nedir bu? İşte bu besteciler neler yapmışlar? Hatta işte bunların inşallah notalarıyla da beraber bu notalara dolaşıldı ve hatta olabilirse kayıtlarıyla da beraber ne gerekiyorsa bunun için işte kayıtlar, CD, video bütün imkanları kullanarak violonselle, violonsel sazıyla ve besteleriyle ilgilenen, klasik müzikle ilgilenen herkese güzel bir armağan, birkaç armağan geliyor gibi. Ama bu uzun ve meşakkatli Burada bir yol. burada eser bir konu, eserin sahibi başka bir konu. Bir de bu eserleri bu geçtiğimiz süreç içinde çalmış, kaydetmiş, bir şekilde ilk seslendirmesi yapmış. Gerek violonselci, gerek şef, gerek piyanist eserlerin çünkü türleri farklı. Piyano eşlikli olan var, solo olan var, konçerto olan var. Bu arkadaşlarımız, müzisyen dostlarımızın da eserler hakkında ne düşündükleri konusunda bir sürece başlamak da bir hedeflerden biri. Bunu evet çok çok güzel hatırlattın. Altını çizelim. İzzet'in bir amacı da bu işe emek veren, ilgi duyan herkesin bu konuda fikir ve emeğini esirgememesi için bir platform oluşturulması. Sosyal medyayı kullanacağız bunun için ve burada buluşup fikir, öneri, eleştiri, katkı ne varsa hepsini isteyeceğiz. Olabildiğince de hızlı inşallah bunu uluslararası platforma taşımaya çalışıyoruz ama Türk ilgililerden de, violonselle ilgilenenlerden de her türlü katkı, fikir, eleştiri, öneriyi bekliyoruz.
Çünkü amaç burada bir tarihe not düşmek. Hep birlikte Ben burada düşünüyoruz. onu mutlaka belirteyim. Ya benim bir iddiam yok. Ben her şeyi bilen yüce bir varlık falan değilim. Sonuçta amatörce bu işe çabalayan bir insanım. Ben müzikolog değilim, müzik tarihçisi değilim. Ben bir müzik bilimler üstadı değilim. Ben sadece bir violonselciyim, bir violonsel hocasıyım. Çok ciddi bir eksiklik görüyorum ve bunu bir şekilde bizden sonraki kuşaklara bir miras bırakabilecek bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki bilgim yanlış olabilir, eksik olabilir. Öyle zannettiğim şey böyle olabilir. Umarım bu yaptığımız videoların altına birileri burada bunu yanlış biliyorsunuz, burada bunu eksik biliyorsunuz, o öyle değil, böyleydi der de biz bir çıt daha ileri gider ve doğrusunu bulmaya çalışırız. Bu sonu olmayan bir yol benim açımdan. Yani bu böyle biz bunu böyle dedik, bu doğru, öyle bir şey yok. Yani sadece biz elimizde bulabildiğimiz kaynaklardan gerek Pınar gerek Aslı amatörce bir emek vererek bir yere getirdik bu işi. Ha, tabii moralimizi bozmaya çalışan olacak, hevesimizi kırmaya çalışan olacak. Dünyada bir iyi niyetle eleştirenler, bir de baltalamak için eleştirenler var. İkisi de olabilir. İkisinin de başımız üzerinde yeri var. Hiç önemli değil. Ama bu beni öyle vazgeçirtecek bir şey falan da değil. Yani Hay hay sonuçta buyursunlar gelsinler diyorsun. Peki bu kitabın ön sözünde de belirtmişsin. Onun tekrar altını çizdim. Ben müzik tarihçisi değilim. Hani aslında violonsele aşık, violonsel öğreten bir insan olarak hakikaten çok samimi duygularla girdin bu işe. Bence çok da iyi gidiyor. Beni çok heyecanlandırdı. Bence diğerlerini de sadece violonsel çalan enstrümancıları değil ya da klasik müziğin profesyonellerini değil, bence dinleyicileri de ilgilendirecek bir kısım. Çünkü hani benimle paylaştığın ilk bir anı var bu kitapta. Tabii bugün gönderdiğin maile de geleceğim ama işte Cemal Reşit Rey, yani o bestenin tarihi ve sonra onlara ulaşmak. Yani ben o notaları bile gördüğümde heyecanlanıyorum açıkçası. Nedir? Hangi tarihleri kapsıyor? Nereden başlıyoruz? İlk en eski nereye gitti? şu an bulabildiğimiz bu işin e, birinci gün mü denir? Birinci günü Cemal Reşit Hoca. O zaman daha Rey değil çünkü 1928 daha soyadı kanunu çıkmamış. Introduction ve Dance diye bir 3 dakika 15 saniyelik bir küçük eseri var. Burada Aydın Karlıbel'e ve Yalçın Tura'ya çok büyük bir yani teşekkürümüz var. Sağ olsun onlar eseri bulmuşlar, toparlamışlar, temizlemişler. Ee, Onunla başlıyoruz. Sonra işte sırayla gidiyor. İkinci eser mesela Ekrem Zekiü'nün ki daha notaya erişemedik. Ülkem Viyonsel ve Piyano için bir küçük eseri var yine. Daha ne süresini biliyoruz ne bir şey. Bir tane küçük piyano viyonsel eseri. Arkasından yine 1933'te Nuri Sami Koral'ın bir türküsü var. Bir tane YouTube'da bir kaydı var. 3 dakika 9 saniyelik. Ne nota var ne bir şey var. Sırayla böyle gidiyor. Böyle 210 tane eser var. Yani daha 10 eser. Kaç besteci peki şu anda? Yani tam Excel'de bendeki listede bu arada 206 listeyi hani Excel'i bir tane İlhan Osman başta bir tane Atilla Sağlam gelecek. Yani ardından 210. eklendi dedin, evet. Evet evet yani valla saymadım inan ama herhalde 70'in üzerindedir. 70 küsur insandan bahsediyoruz. E, Yani çok uzun Peki bir bu yol. eserler yurt dışında falan hiç seslendirilmiş mi ya da nerelerde seslendirilmiş? O bilgilere de ulaşıyor musunuz? Bizim repertuarımızın en prima donnası, en ünlü eseri Adnan Saygun'un Partitası. Solo Beyoncé için yazılmış 5 bölümlü bir eser. Sağ olsun Yo-Yama diye bir ünlü, dünyaca ünlü bir Amerikalı Beyoncé'ci var. Onun çok severek çaldığı, birçok yerde de seslendirdiği bir eser. Yani hani en ünlü kim dersen o. Evet. Onun dışında bir sürü eserler var ama yani şunu biliyorum. Biz bunu yapmasak dün yarın aynı olacak. Bugünden itibaren ben bu makus kaderi değiştirmek için bir çaba gösteriyorum. Ben Yani genç besteciler de heves edecek ve yeni yeni besteler yapacaklar violonsel için. son dönem acayip çok yani listede de görmüşsündür. Çok yoğun viyonsel ilgi var. Onu biraz tabii şunu açalım. Viyonsel 20. yüzyılın en önemli enstrümanı. Çok
açık ve net. 20. yüzyılda klasik Batı müziği diye bizim tabir ettiğimiz evrensel müzik de denebilen müzikteki en önemli enstrüman violonsel. Bugün Facebook'a girdiğin zaman en az 30-40 tane, her birinde 40-50 bin üyesi olan violonsel grupları var. Ve bunların %90'ı amatörler. Ki benim girdiklerim sadece İngilizce olanlar. Yani ben Fransızca ya da Almanca konuşamadığım için, ya da Çince ya da Japonca, eminim bunun 10 katı da bir de orada var. Yani violonsel çok büyük bir camia. Burada aslında konu Neye violonsel. bağlıyorsun? Violonselin bu kadar popülerliğini, bu kadar sevilmesini neye bağlıyorsun? Yani ünlü bir Türk müzisyenin söylediği gibi, tabii iddialı bir ifade bu ama yani ilahi bir ses olsa bu kesinlikle violonsel olurdu diye. Violonsel ses açıklığı olarak insan sesinin en yakın ifade edilebildiği enstrüman. Çok duygusal, çok kapasitesi yüksek, solo her şeyi çalabiliyorsun, eşlik yaptır. Yani bu işin İsviçre çakısı olan enstrüman violonsel. Ya Aslında ben burada şimdi senden sözünü alayım. Violonselle ilgili İzzet'in çok 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 güzel bilgileri ve hikayeleri var. Violonsel sazının tarihini de anlatsın bize. Yani bu tamam, bu güzel bir çalışma ama bu videolardan belki birinde ikisinde söyleşirken ileride, bu arada başka konuklarımız da olacak ama ben seviyorum çünkü o enstrümanın tarihinin peşine de düştün. Geçirdiği transformasyon, yani sazın nasıl bugünkü haline geldiğini de bir anlat isterim ben. Yani o barok viyonsele girmek lazım, o uzun bir iş. o başka bir şeyin konusu tabii. Tabii. Yaparız. Ya o başka bir dünya. Yani Yani bu kazdıkça altından sürekli çıkan bir şeyler çıkan bir enstrüman bu. Çok keyifli bir çalgı. Yani benim hayatımın en büyük, ne diyeyim, hikayesi yani. Bu çok uzun bir hikaye. Yaparız. Yani şu Türk viyonsel eserleri, evet. eğer bizi ilgilenmezsek ne yazık ki kenarda bir yerde durmaya devam edecek. Bugün mesela Muammer Sun'u kaybettik. Cumhuriyet döneminin en önemli birkaç bestecisinden biri. Bugün 16 Ocak 2021. Bu insanlar çok büyük emekler verip karşında hiçbir şey alamamış. Yani hak ettikleri itibarı bence alamamış insanlar. Çok büyük insanlara sahip bu ülke. Bizim bunlara vefa borcumuz var. Muammer Hoca neler yaptı bu ülke için? Yine kendi okulumun bir mensubu, bizim okulumuzdan mezun, bizim okulumuza varını yoğunu vermiş bir büyük besteci, eğitmen, hakkında yüzlerce sayfa, binlerce sayfa yazılabilecek bir hoca. Ben de şu an ona bir tuğlada, küçük bir tuğlada ben eklemek istiyorum. Şu an sağ olsun yanımda bu konuda bana yardımcı olmaya çalışan birçok insanlar da var ama birinin de işte hadi şuraya doğru biraz çaba gösterelim demesi gerekiyor. Ben o kişiyim gördüğüm kadarıyla. Ve hakikaten böyle bir eksikliğimiz var. Yani biz konservatuarlarda Türk viyonsel eserleri çalmıyoruz, çaldırmıyoruz, anlatmıyoruz, haberimiz yok. Bunlar için kullanabileceğimiz bir kaynakça yok. Bu sene bir yeni başlayan öğrencimin velisi ne biraz viyonsel hakkında kızınıza işte bir şeyler, hani bir kitaplar alın, bir şeyler okusun dediğimde bir iki hafta sonra da hocam Türkçe hiçbir şey yok dedi. Yani var ama çok amatör, çok hani turistik, çok konudan bağımsız veya genel viyonsel hakkında bir şeyler var ve çoğu İngilizce. İngilizce kaynak zaten binlerce de hani Türkçe hiçbir şeyimiz yok. Ayrıca Ki Türk Türklerle de viyonsel, ilgili bir şey yok. Ama bu Türklerle kitapta ilgili hiçbir şey bile, yok. bu ilk kitapta bile o bestecinin yaşam öyküsünü, neler bestelediğini violonsel için bulabiliyorlar ve bunu biraz daha genişletiyoruz, değil mi? Yani Biraz değil, çarpı 3 oluyor. Yani şu an gideceği yer o. Belki ikinci bir kitap olur. Belki birincinin genişletilmiş versiyonu olur. Çok önemli değil. Yani biz bir şeyleri toparlayalım. Bir gün nasılsa bunları kullanacak birileri çıkar diye düşünüyorum. Bulabildiğimiz ne varsa. Ya çünkü şunu biliyorum. Biz yapmazsak kimse yapmayacak. evet, birilerinin yapması lazım, birilerinin başlatması lazım bu. Burada konu viyonsel de değil. Kemanda benim bildiğim böyle bir şey yok. Piyanoda yok. Gitarda yok. Oboada yok.
Kontrbasta yok, piyanoda yok. Bunların her biri gayet önemli çalgılar. Evet. Trombonda yok. Ee, Vurmalı çalgılarda yok. Org'da yok. Yani ki piyano da yok. Yani o da ölüyor. Yani bundan 40 yıl sonra birileri dönüp de ya Cumhuriyet döneminde piyano için ne yazılmıştı diyecek. Soracakları insan olmayacak. Röportaj yapacak kimse olmayacak. Yani bu Röportaj yapacak demişken biz bu seriyle ilgili kimlerle görüşeceğiz? Yani hayatta olan besteciler de bulduğunu biliyorum ben. Biraz merak etsinler. Ondan sonra ilk bölümün sonuna gelmiş olalım istersen. Ama kimlerle konuşacağız? Burada kimleri ağırlayacağız? Kimlere valla benim önümdeki tablodan sırayla gidince mesela e, yani yakın zamanda ben bir Doğan Hoca ile Doğan Cangal'la görüşmek istiyorum. Çünkü Doğan Hoca'nın inanılmaz büyük bir bu Viyonsel tarihi konusunda önemli bir yani yorumcu olarak çok ciddi bir faydası var. Mesela Akses'in, Necil Kazım Akses'in İdil diye bir eseri var. Necil Kazım Akses'in Poem diye bir eseri var. Bunları çalmış. Keza Saygun Konçerto'nun seslendirmesini yapmış Viyonsel Konçertosu'nun. Mesela Doğan Hoca ile başlayacağız diye ümit ediyorum. Kendisi benim ve birçok Türkiye'deki Viyonselcinin çok önemsediği, hepimizin büyük hocası, hepimizin çok saygı duyduğu olağanüstü bir liderimiz. Kendisiyle bunları konuşup kayıtta ne yaptılar, ne oldu bunları bir konuşmak istiyorum. Arkasından işte Yalçın Tura Hoca'yla bir konçerto, bir sonatı var bestelediği. Onları konuşmak istiyorum. İşte onları seslendirmesini yapan Burak Tüzün var. Yine kendi okulumuzda kompozisyon bölümünde hocalık yapıyor ve bizim Hacettepe Senfoni şefi Burak. O Yalçın Tura Konçerto'nun ilk kaydını yaptı Münif Akalın'la. Münif de Mersin'de hocalık yapıyor. Mersin Konservatuvarı'nda. Yani bunların her biri bir hikaye, anlatacak çok şey var. Yani bunların çünkü konuşmazsak 30 sene sonra konuşacak kimse olmayacak bunlar hakkında. unutulacak ve olmayacak? Evet. Bu, Yani bu bu bizim sahip olmamız gereken bir şey. Türkiye'de yaşıyorsak ve Türkiye Cumhuriyeti ve Türk bayrağının altında yaşıyorsak bunlara bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Bir Japon'un ya da bir Endonezyalı'nın ya da bir Brezilyalı'nın gelip bunu çözmesini bekleyemeyiz. Bu bizim tarihimiz. Başkasının tarihi değil. tabii. Kaldı ki müzik evrensel bir şey zaten ama biz dediğin gibi gönüllü bu görevi üstlenip insanlara ne olup ne bittiğini e, paylaşabilecekleri bir ortamda yani bir de bunu entegre etmek istiyoruz. Onu da söyleyelim hep sosyal medyadan. Yani sadece bir kitap basıp bir kenarda durmayacak. İlgililer mutlaka erişecek kitaba. Kitap da çok güzel olacak. Öyle heveslerimiz var. Ama bu çağın iletişim araçlarıyla da barışık bir şekilde ve herkesi de bu oyuna davet ederek inşallah bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dedin, ben mesela çok şaşırdım. Violonsel için ilk ama ben piyano için vardır diye düşünüyordum. Araştırmadım. O da benim tembelliğim ve cahilliğim ama demek yok böyle bir şey. Yani Türk piyano bestecileri öyle de bir şey yok. Yani, Yani genel birkaç işte Türkiye'de bestelenmiş eserler gibi bir iki kitap var ama hani isimleri var. O kadar. hı hı. İşte ne bileyim nerede kaydedildi. Ersin Antep'in bu konuda bir kitabı var ama yani o isimler var. Hani, şu an benim bahsettiğim başka bir şey. Bu biz işte eserin müzikal analizi, teknik analizi, kim kaydetmiş, ne olmuş. Yani bu tamamen bir e, dar alanda çalgı bazlı bir şey. Hı hı, hı hı. Ben müzikolog değilim, ben anlamam. Bu başka bir şey veya müzik tarihçisi olmak başka bir şey. Ben müzik tarihçisi değilim, ben müzikolog değilim. Bununla hayatımı kazanmıyorum veya bununla ilgilenmiyorum. Benim tek ilgilendiğim şey Viyonsel ve Türkiye'deki Viyonsel. Öğrenci yetiştiriyorum, kaç yıldır yetiştiriyorum, kaç talebem, kaç orkestrada, kaç yerde hocalık yapıyor veya çalıyor. Ee, Öbürü işi çok büyütüyor. O benim boyumu aşar. Ben anlamam. Yani o başka bir şey. Benim bütün derdim şu eserleri bulalım. Bunların işte müzikal analizleri yapalım. Teknik Yani analizlerini yapalım. eserleri çıkartalım, bir inceleyelim. Onu da söylemek istiyorum. Sormak istediğim bir şey var bu arada. Birçok eser buldun, sen inceledin, çok iyi biliyorum ve incelemeyi birlikte yapalım diye de bir davetin var meslektaşlara. Sen incelediğinde
Şimdi kaç yıldır violonsel üstadısın sen de. Seni çok heyecanlandıran ya ne güzel. Yani uluslararası platformda çok şanslı olabilecek az önce söylediğin Yo-Yo çaldığı Saygun'un bestesi gibi böyle çok nitelikli, çok hoşuna giden şansı olacak sence çalışmalar var mı? Ya klasik müzik camiası çok büyük bir camia. Yaşlı ve yeni e, dinleyici alamayan bir camia. Onu itiraf etmek lazım. Aşağı doğru giden bir camia ama e, bizimki evrensel müzikse, entelektüel müzikse ben öyle diyorum. Bu e, müzik türleri arasındaki en entelektüel tür. Kendi içinde bir sürü güzel müziklerin olduğu türler var ama bu aralarında en entelektüel müzik Tabii çünkü bu. dinleyicinin de emeği gerekiyor buna. Evet, Biraz. ve ben şundan eminim. Biz sunalım, o gün değil, 3 sene değil, 5 sene değil. Ama 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra popüler olabilir. Yani Beethoven'ın 9. senfoniyi yazdığı günle popüler olduğu, evrensel olduğu gün arasında 2 tane yüzyıl var. 200 yıl. Ya, o yüzden bunda böyle hemen koyalım. İşte biz, sen de ben de biraz yaşlıyız. 90'larda şeyde, İngiltere'de işte top 10 pop listeleri vardı. O hafta çıkardı, ertesi hafta düşerdi. Böyle bir listemiz yok. Olması da gerekmiyor. Yani bu böyle hemen, evet biz bu işte YouTube'da izlenme rekorları kırıyor. Ben bir ara hatırlıyorum, Güney Kore'de bir böyle pop şarkıcısı vardı. Adam bir anda hit oldu. Yüz milyonlarca hit aldı. Şimdi hayatta mı onu bile bilmiyorum. Yani Tabii bizim onlar ülkemiz böyle bir iş değil. ya hiç kuşkusuz değil ama eserlerin yani şansları eşit aslında bu zamansız süreçte diyelim gelecek zamanda böyle mi? Yani peki bir şey daha soracağım şimdi aklıma takıldı. Biz çıkardık bu eserleri, inceledik ve biri ilgilendi bununla. Yurt dışında bir orkestra bunu icra etmek istedi. Teliflerini Böyle ödeyecek, şeylere ön ayak. sahiplerinden izin alacak. Yani o kolay bir süreç değil. O Bizimki süreç daha nasıl? çok bilimsel araştırmaya girdiği için bizimki ticari bir faaliyet değil. Biz tamamen araştırma bazlı gidiyoruz. O telif, biliyorsun, ticari gelir elde edilmesi sonucunda ortaya çıkan bir kavram. Evet. Bizimki tamamen ve tamamen akademik bazlı bir iş. E, Benim bu işten bir para kazanayım diye bir derdim yok. Bunun biletini satmayacağım, bir şey yapmayacağım. O başka bir hikaye. Yani bunu Ama bir, besteci kazanabilir yani dileriz tabii ki belki bir şey umarım, yani ortaya işte çıkar. biz bunları adam ettikçe kendisi ya da varisleri ya da Hı hı. bunun yasal haklarını bulunduran kişi ya da kişiler ya da kurumlar bundan karşılığını görür ve görmeli, görsün de beni hiç, yani büyük de bir keyif alırım. Yeter ki biz bunları bir toparlayalım. Çünkü bazı notalar var. Yani ben okuyamıyorum. Kargacık burgacık, ya bu zor bir iş. Sen onu temizlediğin zaman, okunabilir hale getirdiğin zaman bir orkestrada biri önüne koyup ha evet bu buymuş diyor ve çalabilir hale. Diğer türlü yani orkestradaki adama kafasını sopayla vuracak hali yok bunu zorla çal diye. Yani insanlara da yazık. İnsanların gözü görmüyor. Biz bunları toparlayabildiğimiz oranda bir noktaya getireceğiz diye düşünüyorum. İşte bazı kayıtlar var ama konser kaydı yapılmış, kalmış öyle. Bunları böyle bir diskotek şeklinde, bir katalog şeklinde kaydedip bir kenara koymak gerekiyor ki bir gün lazım olduğunda ya evet bu eser şöyleymiş, ha notası da buymuş, işte edisyonu da buymuş, bu da buna böyle bir edisyon da yapılmış falan deyip canlandıralım. Yani bu kolay bir süreç değil. Yani ben daha işin o ticari kısmı, işte bir gün işte Fransa'da ya da Almanya'da ya da Güney Kore'de ya da Japonya'da kim çalar? Yani umarım o günleri de konuşuruz ama daha o bugün orada değiliz. Bu çok uzun bir süreç. Hı hı, hı hı. Ama kısa zamanda da çok yani çok kısa zamanda yol almayı tamam beklemiyoruz ama ben bu kadar sayıya ola tekrar söylüyorum bu kadar beste ve besteciye ulaşılacağını hiç tahmin etmiyordum ki yani senle ne zaman telefonla konuşsak e, sayının arttığını söylüyorsun. Evet, yok yani bir yere geldik. Yani buradan sonra ben artık tepe noktanın 230'ları geçeceğini düşünmüyorum. Tabii ki şu an bir beste yarışması var Violonsel Konçertosu üzerine. Oradan bir 7-8 eser çıkacak diye tahmin ediyorum. Telif ve yarışma koşullarından dolayı
bilgileri paylaşmıyorlar doğal olarak. Bu sene o anlamda bir köpürme olur ama yani bu işin gideceği yer 2022-2023'te bizim bulduklarımızda 230'dur, 240'tır ki bu çılgın bir sayı. Yani bayağı bir repertuardan bahsediyoruz. Yani şu an bizim topladığımız eserlerin tahmini süresi 1200 dakikalardayız. 1200 dakikada 20 saatteyiz. Daha eksikler var. Yani bu iş neredeyse 35-40 saatlik bir kayıt demek. Wow yani. Wow. Ben o zaman Yarısı, tabii yarısı popüler olmasa senin kriterin evet. yarısının popüler olması demek bir tane partizanın ünlü olduğu bir Türkiye'den 20 saatlik kaydın popüler olduğu bir Türkiye ya da dünyada Türk Viyonsel eserlerine gidiyoruz demek. Partide dediğin 20 küsur dakikalık bir eser. Yani bayağı bir şey ya. Bayağı bir şey. Umarım önce Türk violonsel icracılarına, Türk klasik müzisyenlerine güzel bir kaynak. Ondan sonra Türk dinleyicilerine, ondan sonra da uluslararası bununla ilgilenen herkese güzel bir kaynak çıkartmış. Bence bizim ülkemizden daha çok yabancılar bununla çok ilgilenecek, ondan eminim. İlgilenecek. Çünkü hani bu biraz bütçe işi ve entelektüel müzik her zaman kendine bu tip ilginç mecralar arar, bulur. Zeka öyle bir şey. Zeka bilgiye açtır. Yabancılar çok ilgi gösterecek, ondan eminim. Tabii ki Türkler, yani bizim kendi camiamız tabii ki ilgi gösterecek ama bizim camiamızda işte Türkiye'de çok ilgilenen olacağını düşünmüyorum ama yurt dışında inanılmaz bir viyonselci popülasyonu var ve bu Batı demiyorum bak. Entelektüel diyorum. Çin, Kore, Japonya aklın hayalin durur. Ne güzel. Çin'de şu an sadece amatör viyonselci sayısı 5 milyonun üzerinde. Çok Profesyonel Çin'deki enteresan. Evet, viyonsel çok çok sayısı 1 milyonun üzerinde. Tabii tabii. Yani çok güzel Çin olacak. Peki, sanayi imparatorluğuyla, elektronik imparatorluğuyla dünya liderliğini oynamıyor. evet, evet. Bir de sanat da var yani. Evet, Evet, tabii tabii. evet. Dil var. Nitelik ve niceliğin hep bir arada büyümesi dileğiyle diyelim. Peki, Evet. bugünlük teşekkür edelim ve daha fazla yormayalım seni. Devam edecek. İnşallah böyle düzenli bir şekilde gelişmeleri ve bazı bestecileri de konuk ederek zaten süreci interaktif yapıyoruz. Böyle açıyoruz, paylaşımlı bir şey olacak ve sonunda bence umarım albümler, güzel kitap veya kitaplar, güzel notalar, edisyonlar, kayıtlar, konserler ve güzel video röportajlar olur. Bu videolar da önemli, tarihe not düşecek. Ben şimdiden dinleyici ve hevesli bir adam olarak teşekkür ediyorum sana. Elimden gelen desteği de yapmaya çalışacağım. Bir dahaki, inşallah bir sonraki videoda belki 3 kişi olacağız, belki 4 kişi olacak. Hani devam edeceğiz diye bir merhaba videosu olmuş oldu bu. Başka senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey Yok var mı? yani ilk video tabii şu dakikaya kadarki kısmını bir gün biri seyreder mi bilmiyorum. Bana çok uzun geliyor bu videolar. Ama hani en sona yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben bu konuda tam bir amatörüm. Yani hocalık yaparkenki eksiğimi tamamlamak için amatörce bu sürecin içindeyim. E, Yaptığımız her şey de o bazda gidiyor. Yani bizden bu işi daha iyi bilen eminim sadece Türkiye'de yüzlerce insan var ama hani konuları viyonsel değil. O yüzden buna zamanları, ilgileri yetmiyor olabilir. Biz amatörce buna başladık. Umarım birileri ya şurada da şunu hatalı söylemişsiniz, burada da bunu hatalı yapmışsınız, bu bilgi de hatalı söylesinler. Canımıza minnet. Hele iyi niyetli olarak söylerlerse de çok da memnun kalırız. Kötü niyetle söyleyenlerin de canı sağ olsun. Ama ya bu tamamen o eksikliği tamamlamak için yaptığımız bir şey. Ben e, örnek teşkil etmesi ümidiyle bakalım. Sonrakileri göreceğiz. Eline sağlık. Bence çok güzel bir şey başladınız ve dediğim gibi bir yandan da ucundan da ben iletişimini artırmak amacıyla heyecanla hadi şöyle yapalım, hadi böyle yapalım diye sürece dahil oldum. Ben keyif duyuyorum. Yani eminim ki izleyenler, dinleyenler, violonselle, klasik müzikle ilgilenenler için de nitelikli bir şeyler oluşacak. Bu belleğe güzel bir şeyler eklenecek. Ben şimdiden teşekkür ediyorum ve hepimize kolay gelsin diyorum. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Sağ olun.